Sevgili dostlar, merhaba. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah inşallah yolculuklarımızı hayırlara çıkarsın. Başlangıcında, yolculuk anında, vardığımız yerdeki işlerimizde hayırlı, bereketli, mübarek eylesin. Bu duayı bizi dinleyen tüm dostlara, hatta belki yıllar sonra bizi dinleyecek olan kardeşlerime seslenerek amin diyerek arz ediyorum. Sizin de amin demenizi istirham ediyorum. Zira Allah duaları kabul eder. Zaman izafi bir kavram. Her ne kadar biz anda yaşıyor olsak da bir anımız burada, bir anımız geçmişteki yaşanmışlıklarda ya da yaşanmamışlıklarda, bir halimizle gelecekteki olmayı hayal ettiğimiz yerlerde, aynı anda başka yerlerde olabiliyorsak bu bir ölçüde zaman yolculuğudur. Allah tüm zamanlarımızı hayra çıkarsın inşallah. İnsan kendiyle nasıl olmalı? Hep barışık olmalı diye ifadede bulunuyoruz. Fakat birçok insanın, birçok dostun kendi kendine başka konuşmalar halinde olduğunu, hep etrafını şikayet ettiğini ve herkesin yersiz ve yetersiz olduğunu söylerken aslında bir ölçüde kendini de bu sıkıntılı halden, kendi psikolojisinden kurtulmak adına yaptığını bilmekle beraber insan bu şikayetle hiçbir yere varamıyor. İnsan başkalarına güzel yüzünü, güler yüzünü, güzel düşüncelerini ve güzel ifadelerini sarf ederken çok cömerttir. Kendini güzel göstermek adına. Aslında hiçbir derdim yoktur, çok mutluyum, hiçbir sıkıntım yok derken içinde nasıl fırtına, nasıl sıkıntı, nasıl halsizlik vardır bir tek kendi bilir, bir de Rabbi bilir bunu. Tabii ki dışarıya doğru iyi olacağız. İnsanların yaşam standartlarını bozmayacağız. Halleri yapacağız. Ancak başkalarına bu kadar güzel konuşurken kendi kendimize nasıl konuşuyoruz? Hiç bunu düşündük mü? Kendi kendimize konuştuğumuz şeyler kayıtta mı ki? diye sorabilirsiniz. Sizce? Kayıtta mıyız? Her an kayıttayız. Yaradan Allah, biz yarattığı varlığı kendi kendiyle konuşurken de kayıt halinde. Neden mi? Peygamberlerin tamamı Rabbi ile konuşurken kendiyle de konuşuyordu. Ey nefsim, ben benden ne istiyorum? Ben beni seviyor muyum? Kendini sevemeyen Allah aşkına kimi sevebilir ki? Kendiyle iyi olmayan, kendiyle barışık olmayan, kendiyle sevgisini doya doya tatmayan hangi kula sevgisini nasıl gösterir de paylaşır? Mümkün mü böyle bir şey? Asla. Başkalarını şikayet eden insanlar yavaş yavaş şikayet ettiği insanlardan, çevreden, toplumdan uzaklaşmaya başlar. Bu Türkler, bu Almanlar, bu Yugoslavlar, bu Amerikalılar diyerek artık o bireysel konuşması toplumlara dönüşür. Böylelikle tüm dünyada yalnız kalmaya, yalnız kaldıkça da kendini kaybetmeye ve kendinden de uzaklaşmaya neden olur bu düşünce. Öyleyse insan kendiyle güzel konuşmalı, kendiyle barışık olmalı, kendini sevmeli, başkalarına da böylece sevdirmeli. Eğer bu sevgi tonunu kendi dünyasında yaşayamazsa başkasına da yaşatamaz aziz dostlar. Kendi yaşamadığı şeyi başkasına nasıl göstersin ki? Kendiyle güzel konuştuğunda çevresiyle de güzel olmaya, tüm dünyaya, tüm evrene sevgi dolu bakmaya başlar ve bunun neticesinde artık
kendi öz saygınlığını oluşturduğu için kendini devamlı motive etmeye, şarj etmeye, depolamaya, güçlendirmeye başlar. İnsan kendi dünyasında ne kadarsa başka dünyalarda ancak o kadar olabilir. Kendini beğenmeyen başkalarını da beğenemez. Ya da kendini çok beğenen başkalarını hiç beğenmez. Ne taraftan baktığınıza bağlı. İki kuramda, iki bakışta aslında doğru ifadedir. Kendi kendini yetersiz gören dünyanın en zengin, en bilgin insanı dahi olsa gerçekten dünya ona hayranlıkla baksa da kendisi yetersizdir, bilgisizdir, eksiktir. İnsanı şu dünyada durduran tek bir düşünce sistemi vardır. O da kendisidir. Kendini alaşağı edeni hiç kimse yukarı çıkaramaz. Kendini aşağıda gören, aşağılık gören kim varsa başkasından ne yardım alırsa alsın yukarı çıkamaz. Kötülediği insandan hayır görmeye çalışsa da hayrını göremez. Para verseler parayı kaybeder. Makam verseler makamdan düşer. İmkan verseler imkanlar elinden düşer gider. Yani insan önce kendiyle çok iyi olup başkalarını da bu duygu düşünceyle severse Allah Teala ona bambaşka rızık kapıları açar. Neden bu kadar temiz bakıyorsun? Neden böyle güzel bakıyorsun ya da nasıl bakıyorsun diyen arkadaşlarıma böyle bir gücün içinde var olmak varken neden başkalarını affedememe, neden başkalarının peşinden onların ayıplarını arama gibi hastalıklarla uğraşıp bu yaşam enerjisinden uzaklaşayım ki Rabbimin verdiği lütuftan, ikramdan, imkandan neden kendimi mahrum edeyim Allah aşkına? Aynı şeyi sizlere de söylüyorum. Neden bunlardan mahrum olasınız ki? Sevgiyle gücü elde edersiniz. Parayı elde edersiniz. Makamı elde edersiniz. Ama sevgisiz bunları elde etseniz dahi ancak başınıza bela olur. Çünkü sevgisiz idare edemezsiniz. Sevgisiz paylaşamazsınız. Sevgisiz yürütemezsiniz. Öyle olduğu zaman kendi bilginizle, kendi sevgisizliğinizle insanları ve kendinizi yıpratmaktan başka hiçbir şey yapamazsınız. O bilgi bilgisizliğe dönüşür. Sevgisizlik elinizdeki imkanların yok oluşuna dönüşür. Oldu mu şimdi böyle? Olmadı. Olmaz da. Allah muhafaza buyursun. Bakın kıymetli dostlar. Bunun için Allame-i Cihan, yani tüm cihanın, tüm dünyanın en bilgili olmanıza gerek yok. Yok. Az bilgi ile bile bunu başarabilirsiniz. Bugünden itibaren kendiniz, etrafınız ve tüm insanlarla ilgili sevgi tohumlarını ekiniz. Kendinizi güzel yetiştirin. Kendiniz de güzel olun. Kendiniz de mutlu olun. Olmaya çalışın. Bakın o zaman güzellikler nasıl peş peşe geliyor Allah aşkına. Eğer siz kendinizle iyi olmazsanız inanın herkes sizden teker teker uzaklaşır. Bir başka açı da var tabii. Şöyle okudukça, felsefeyi yakaladıkça, marifete ulaştıkça insanlardan uzaklaşılır. Çok bilgin olan insanlar insanlardan uzak yaşar. Ben buna katılmıyorum. İnsanlardan, cahillerden uzak duracaksın. Bu Kur'an'ın emri, doğru. Ama cahillerden uzak durmak demek herkesten uzak durmak demek değil. Adam cehaletini basa basa üstünüze geliyor. Etrafınıza geliyor ve sizi yıkmaya çalışıyor. Onlardan uzak duracaksınız. Siz kendinizi bilip kendinizle güzel konuşup her şeyin kayıtta olduğunu, Allah'ın kendimizle konuştuğumuzu dahi kayıda aldığını bilerek o zaman güzel düşünceleri de peş peşe getirirsek, canlandıralım. Bir arabam olsun, en güzel olsun ya Rabbi. Kendi kendinize konuşuyorsunuz. Kimse duymuyor. Allah'ım bir evim olsun, içinde mutlu bir şekilde oturayım. Allah'ım eşim olsun, onunla her şeyi paylaşabileyim. Hiçbir şey yüzüme vurmasın.
sevgiyle benimle hayatı paylaşsın. Allah'ın bir makam olsun, bir iş olsun, hayırlı kazanç olsun. Makamda da tüm insanlığa hizmet edebileyim olsun. Eğer bu konuları konuşursak, kendi kendimize bunlar duaya geçiyor, tertemiz kayda geçiyor. Allah Teala o zaman bu nimetleri bize peş peşe gizliden hazırlamaya başlıyor. Kendinizle konuştuklarınız kayda geçmiyor zannetmeyin. İçinizden yaptığınız küfürlere, yaptığınız hakaretlere, içinizden kendi kendinize yaptığınız saygısızlığa, içinizden yapmayı düşündüğünüz o zulümlere de dikkat edin. Onlar da önünüze engel olarak çıkmaya başlıyor. Ben bunu böyle söylememiştim. Yapma ya. Allahu a'lemu bima fi enfusikum. Allah içinizdekileri en iyi bilendir. Kime yutturuyorsun? Bu sistemi yaradan, yani sosyal medyada yapay zeka sistemi çalıştırıp senin bakışlarından okuyup önüne aradığını getiriyor da bütün bu sistemleri yaradan Allah seni sana tekrar yönlendirirken, seni zafiyetlerinde buluştururken senin gizliden gizliye yaptıklarını önüne çıkarmayacak mı zannediyorsun? Onun için kötülükleri geride bırakın, iyiliklerin peşinden koşun. Kötü huylarınızı uzaklaştırın, kendinizden iyi huylar edinmeye çalışın. Hem yapacaksın, yıllar sonra da karşına çıkınca mesnetsiz iftiralarla deyip, karşıdaki insana mesnetsiz iftiralarla deyip laf atacaksın. Yaptığın önüne gelmeden bu dünyadan gitmezsin güzel kardeşim. Bizim için de geçerli, sizin için de geçerli, herkes için geçerli. Aman gözünü seveyim. Gönlünüzden geçenleri, iyi şeyleri çoğaltın. Gönlünüze düşen kötülükleri o anda tevbe, estağfurullah, Allah'ım özür dilerim, ben böyle bir şey düşünmek istemedim. Aklıma geldi. Şu an bunun üzerinden al ya Rabbi deyip dua edeceksiniz. Sıyrılıp çıkıp yolunuza devam edeceksiniz. Ama gizliden gizliye içinizde bekleyip o insanın aleyhine bir şeyler gerçekleştiğinde içinizden de oh iyi oldu diyorsanız vallahi siz çok şerli, çok zalim bir insansınız. Kim yapıyorsa öyledir. Eğer böyle bir şey yapıyor iseniz siz kötü insanlar grubuna çoktan girmişsiniz. Bundan çıkmak için Allah'tan tövbe edin, af dileyip yepyeni bir yolu çizmeye başlarsanız kendiniz için iyi yapmış olursunuz. Bu sohbet, bu muhabbet inşallah herkes için geçerlidir. Önce bizim için. Allah yolumuzu hidayet üzere, istikamet üzere var eylesin. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun.